Gelin antik Atina'nın o hareketli agorasına, yani şehir meydanına gidelim. Orada filozofunun en temel sorularından biri yankılanıyor. Erdem. Yani bir insanı iyi yapan şey bir zanaat gibi, mesela marangozluk gibi öğretilebilir mi? İşte bu soru Platon'un kaleminden günümüze kadar gelen müthiş bir tartışmayı başlatıyor. Şimdi bu ölümsüz sorunun peşine hep birlikte düşelim. Şöyle bir an durup düşünelim. Nezaketli olmak, cesur olmak, adil olmak. Bütün bunlar bir matematik formülü gibi öğrenilebilir mi? Yoksa insanın doğasında mı gizlidir? İşte Platon'un Protagoras diyaloğu bizi tam da bu can alıcı sorunun kalbine götürüyor. Her şey hırslı mı hırslı genç bir adam olan Hipokrates'in daha gün bile doğmadan koşa koşa Sokrates'in kapısına dayanmasıyla başlıyor. Amacı ne mi? Dönemin en popüler, en ünlü hocası Protagoras'tan ders almak. Bu istek ilk bakışta basit bir eğitim arayışı gibi görünse de aslında felsefe tarihinin en büyük tartışmalarından birinin de başlangıcı olacak. Peki kim bu Protagoras? Neden herkes ondan ders almak için can atıyor? Şimdi sahneye bu kendine fena halde güvenen ustayı ve onun sarsılmaz vaadini alalım. Protagoras bir sofistti. Yalnız bu kelimeyi bugünkü olumsuz anlamıyla düşünmeyin sakın. O dönemde sofistler gençlere siyasi başarı ve kişisel mükemmellik vaat eden saygın, gezgin öğretmenlerdi. Protagoras da onların en ünlüsüydü. Yani bugünün terimleriyle konuşacak olursak adeta bir yıldız yaşam koçu, bir siyaset danışmanı gibiydi. İşte Protagoras'ın vaadi bu. Bakın ne kadar net, ne kadar iddialı. Size sadece bir şeyler öğretmeyi değil, sizi ahlaken dönüştürmeyi vaat ediyor. Her gün ölçülebilir bir şekilde daha iyi olmak. Bu kulağa inanılmaz geliyor, öyle değil mi? Zaten Sokrates'i de tam olarak bu şüpheye düşürüyor ve o meşhur soruyu soruyor. İyi de bunu nasıl yapacaksın? Protagoras öyle kuru kuruya bir argüman sunmuyor. Hayır, bunun yerine hepimizi koltuğumuza bağlayacak görkemli, felsefi bir mit, bir efsane anlatıyor. Ve bu hikaye aslında onun bütün eğitim felsefesinin de anahtarı. Hikayemiz varoluşun şafağında tanrıların canlıları yaratmasıyla başlıyor. Bu devasa görevi de iki titan kardeşe veriyorlar. Adından da anlaşılacağı gibi her şeyi önceden düşünen Prometheus ve iş işten geçtikten sonra tüh ya diyen kardeşi Epimetheus. Ve tahmin edebileceğiniz gibi Epimetheus işi eline yüzüne bulaştırıyor. Bütün o harika özellikleri, kürkleri, pençeleri, hızları falan hayvanları cömertçe dağıtıyor. Geriye bir bakıyor ki insan türü çırılçıplak, savunmasız kalmış. İşte tam bu kritik anda abisi Prometheus devreye giriyor ve insanlığa hayatta kalmaları için ilk araçları yani teknik beceriyi ve ateşi hediye ediyor. Protagoras burada çok kritik bir ayrım yapıyor. Diyor ki, teknoloji, zanaat yani bu teknik beceriler hayatta kalmak için tek başına yetmez. Asıl mesele insanlar bir araya gelince başlıyor. Birlikte yaşama sanatı yani siyaset. Bu siyasi erdem olmadan en gelişmiş aletler bile insanın kendi kendini yok etmesine engel olamıyor. Durum o kadar ciddileşiyor ki tanrıların kralı Zeus'un kendisi duruma el koymak zorunda kalıyor. İnsanlığın bu gidişle soyunu tüketeceğini görüyor ve onlara medeniyetin temel taşlarını yani ahlakı hediye etmeye karar veriyor. Adalet ve saygı. İşte mitin kilit noktası tam olarak burası. Zeus diyor ki bu hediyeler marangozluk gibi değil, sadece birkaç uzmana veremezsin. Bir toplumun yani polisin ayakta kalabilmesi için her bir yurttaşın bu ahlaki temelden pay alması şart. Ve Protagoras mitini tam da burada o büyük tezine bağlıyor. Diyor ki eğer bu erdemler hepimize dağıtıldıysa o zaman bu seçkin bir azınlığa ait bir özellik olamaz. Bu hepimizin içinde olan ve eğitimle tıpkı bir bahçeyi sular gibi yeşertebileceğimiz bir potansiyeldir. Bu sadece erdemin öğretilebilir olduğunu kanıtlamıyor, aynı zamanda demokrasinin de felsefi temelini atıyor. İşte bu Protagoras'ın en güçlü argümanı. Protagoras'ın bu müthiş sunumundan sonra salondaki herkes büyülenmiş gibi. Alkışlar, hayranlık dolu bakışlar. Ama Sokrates, o bu görkemli yapının içinde küçücük bir çatlak, felsefi bir pürüz fark ediyor. Ve işte şimdi tartışmanın bütün yönü değişiyor. Sokrates, Protagoras'ın erdem kelimesini sanki tek bir şeymiş gibi kullandığını fark ediyor ve bir dakika ya diyor, cesaretle adalet aynı şey mi? Bilgelikle ölçülülük, bunlar aynı şeyin farklı yüzleri mi? Yoksa birbirinden tamamen ayrı, bambaşka şeyler mi? Bu soru çok masum görünüyor değil mi? Ama aslında tartışmanın ortasına bırakılmış bir bomba bu. Sokrates ne demek istediğini daha iyi anlatmak için iki harika benzetme kullanıyor. Diyor ki,
Erdem bir yüzün parçaları gibi mi? Hani göz kulaktan farklıdır, burun ağızdan farklıdır ya, hepsinin kendi işi var ve biri olmadan diğeri olabilir. Yoksa bir külçe altının parçaları gibi mi? Altını ne kadar bölersen böl, elindeki her parça yine de altındır, özü değişmez. Protagoras bize en mantıklı gelen, sağduyuya en yatkın cevabı seçiyor. Elbette yüzün parçaları gibi diyor. Çünkü etrafımıza baktığımızda cesur ama adaletsiz insanlar görüyoruz. Bu cevap çok mantıklı görünse de aslında Sokrates'in tuzağına tam olarak düşmüş oluyor. Diyaloğun bundan sonraki kısmı tamamen bu ayrım üzerinden şekillenecek. İşte bu noktadan sonra diyalog felsefi bir satranç oyununa dönüşüyor ama bir sonuca varamıyorlar. Çünkü asıl mesele kazananı ilan etmekten çok daha derin. Ve işte Sokratik yöntemin dehası da tam olarak bu. Sokrates'in derdi Protagoras'ı alt etmek değil, asıl derdi doğru sorunun ne olduğunu bulmak. Ve anlıyoruz ki erdem öğretilebilir mi sorusu aslında aceleci bir soru. Ondan önce sormamız gereken çok daha temel bir soru var. İyi de erdem dediğimiz şey tam olarak ne? Kısacası bu diyalog bize iki farklı dünya görüşü sunuyor. Bir yanda Protagoras'ın pratik, iyimser ve eğitimi bir gelişim aracı olarak gören bakışı var. Diğer yanda ise Sokrates'in o titiz, asla tatmin olmayan ve gerçeği her şeyden üstün tutan sorgulaması var. Ve belki de asıl ders bire varmaktan çok yolda olmanın, yani sorgulama sürecinin kendisinin ne kadar değerli olduğudur. Peki ya biz bugün? Okullarımız, eğitim sistemimiz, Protagoras gibi bizi daha iyi yurttaşlar yapmayı mı vaat ediyor? Yoksa aslında Sokrates gibi ne öğrettiğimizi, iyi derken neyi kastettiğimizi tam olarak bilmediğimizi mi itiraf ediyor? Bu soru Platon'dan 2400 yıl sonra hala ortada duruyor ve cevabını bekliyor.